Yemek okulumuza hoş geldiniz. Size inanılmaz lezzetli bir dondurma yapacağım. Sade, 3 tane malzemeyle ve müthiş lezzetli ve herkese ulan ben evde dondurma yapıyorum diye hava da atabilirsiniz. Hemen başlayalım. Şimdi dondurma yapmak nedir? Dondurma aslında sütün veya başka bir meyve suyunun bir şekilde donmuş hali. Ama düz eğer biz bir meyve suyunu veya sütü dondurursak, hani böyle buzdolabında nasıl suyu koyduğunda buz kalıbında böyle kalır ya. Nasıl kalır? Böyle ne yalayabilirsin, ne kırabilirsin, ne hafif yavaş yavaş erir falan filan. Dolayısıyla dondurma aşamasını birazcık değiştirerek ve içerisine birazcık hava atarak falan, moleküllerinde biraz yapılarında hafif bir değişiklik sağlayarak onu yavaş yavaş eriyebilen, uzayabilen veya en azından parça parça ayrılabilen bir hale getirmek mümkün. Aslında dondurma yapmak dediğimiz şey de tam olarak bu. İngilizce'de dondurma dediğim şey ice cream, yani krema bazlı oluyor. Ama bizdeki dondurma daha süt bazlıdır. O yüzden ben de şimdi böyle 1 litre süt koyacağım. Bu 1 litre süte minimum 2 bardak şeker koymak gerekiyor. Birazcık şimdi hafif ılınacak. Tam en soğuktan koymuyorum. Zaten hemen ateş yüksek. 2 bardak şekeri ekliyorum. Şimdi burada verdiğim tarif aslında bu memleketin güzelliği olan hani dondurma, o da nedir? Maraş dondurması. Maraş dondurmasını anlatmak istiyorum. Onun için de tabii olmazsa olmaz şey sahlep. Sahlep bir orkidenin topçukları aslında, kökündeki erkek organları diyelim. Dolayısıyla böyle toz halinde olduğu zaman önce zaten sahlep ilk başta bir içecek olarak içiliyor. Daha sonradan bir adamcağız Osman Ağa işte karların içine gömüyor. Ertesi sabah kalktığında bakıyor ki böyle uzayan enteresan bir şey olmuş ve aslında Maraş dondurmasında hani çıkma hikayesi birazcık da yarı efsane gibi böyle anlatılıyor. Dolayısıyla biz burada sahlep kullanıyoruz. Sahlepi böyle güzelce şeker ve sütle karıştırıyorum. Kaynayana kadar da buna devam edeceğim. Şimdi dedik ya, dondurmanın böyle hani böyle kas katı kalmaması için yapılması gereken şey bir tanesi işte güzelce havayı aslında çırparak içine almak ve bu şekilde ara ara da çırparak dondurmak. İkincisi de aslında mucizeyi yaratan şey burada sahlep. Evet, sahlep çok pahalı. Gerçek sahlepin işte ben ilk aldığımda kilosu 80 liraydı. Şimdi 320 liraya kadar, 340 liraya kadar çıkıyor. Daha ucuz olanlarına da çok güvenmeyin çünkü bunun içine birazcık nişasta karıştırdıklarınızda gayet dondurmaymış gibi satılabilir. O yüzden güvendiğiniz bir yerden alacaksanız ve işte gıdım gıdım kullanın. Eskiden ben bunu 2 kaşık kullanıyordum. Şimdi daha böyle bir çorba kaşığıyla yapıyorum. Onun hani etkisi olsun. Belki o kadar aşırı bir şekilde uzamayacaktır. Ama hani o hafif tatlılığını ve o dokusunu bize kazandırsın diye artık biz de mecburen belirli tedbirlere gidiyoruz. Şimdi bu sahlepin, yani orkidenin küçük köklerindeki topçukları, işte bunlar toz haline geldiğinde o inanılmaz nişastalı gibi böyle yoğun şey elde ediliyor. Ama bir taraftan bunlar hala Maraş'ın dağlarında vahşi olarak yetişiyor. Eğer çok fazla aşırı da kullanırsak bu sefer bunların yok olma. Çünkü pahalanıyor. Pahalanınca birileri gidip bunları bulunca oh biz yaşadık falan oluyorlar. Dolayısıyla aslında çok da az kullanmaya çalışıyoruz. Sadece bu bir gelenek ve bu geleneği bilin diye yapıyorum. Yoksa eskisi kadar sahlepli dondurma yapmıyoruz. Bu da değerlerimize bir taraftan aslında hem sahip çıkalım hem de kaybolmaması için çaba sarf edelim diye. Şimdi köpürttüm bayağı. Bu da biraz sahlep sayesinde. Normal sütü köpürtsek bu kadar olmazdı. Arada ama tekrar karıştırmak lazım. Kaynayana kadar böyle yapmaya devam ediyorum. Şimdi bunu böyle direkt soğumak için bir kaba alıyorum. Buzdolabına da koyabileceğim ve rahat rahat çırpabileceğim bir kap olması lazım bu. Hiç ziyan etmiyoruz. Konuşmadığımız bir şey aslında sütü. Şimdi Maraş dondurmasının aslı özünde aslında güzel keçi sütü var. İnek sütüyle, manda sütüyle farklı yapabilirsiniz. Hani orijinalini yapmak istiyorsanız muhakkak %100 keçi kullanmakta fayda var. Bu arada bir de hani kullandığımız sütün pastörize değil de günlük ya da taze çiğ süt olmasında tabii daha da büyük fayda var. Bunları aklınızda tutun. Fakat taze süt, yani çiğ sütse
onu 15 dakika 70 derecenin üzerinde kaynatmanız gerektiğini de unutmayın. Aklınızda olsun. Şimdi böyle hazır ama hala çok sıcak. O yüzden birazcık serinlemesi için bekleteceğim. Beklettikten sonra tekrar çırpacağım ve iyice içerisine hava aldığından emin olacağım. O haliyle üzerine bir tane tabak kapatacağım. Buzdolabına yerleştireceğim ki tabak kapatıyorum çünkü rahat açıp kapatabileyim her seferinde. Her saat başı bir kere bu sefer el teliyle uzun uzun çırpacağım ve tek yöne doğru çırpacağım. Eğer yapabiliyorsanız bunu yarım saatte bir yaparsanız daha da ballı börek olur. Ve en son artık her dakika gittikçe yoğunlaşacak. 6-7 saat buzdolabı performansına göre en son artık çırpamayacağınız hale gelene kadar yaptıktan sonra bir gece üstü kapalı bir şekilde buzdolabında bekletince güzel Maraş dondurmanız sahlepli hazır olacak. Aklınızda olsun. Burada tabii bizim dünden yaptığımız hop yapılmış var olan dondurmamız var. Dondurma kaşığı. Bunlara civalı diyorlar ama elini böyle koydunca elinin ısısıyla bunu da etrafını ısıtıp dondurmayı rahat bir şekilde alabilmemizi sağlıyor. Bu bilgiyi de Bahar Kitapçı'dan aldık. Şöyle. Hop. Bu hatta birazcık daha bile donabilirmiş. Wow. İşte bu uzama, bu güzellik Sahlep'in bize, insanlara hediye ettiği bir şey. Sahlep'in kendince bu hani sütlü dondurmaya da kattığı hafif tatlı bir böyle kekremsi bir tat ve hafif aslında beyazının kırık olması lazım. Yani insanların gözlerine beyaz ateş eden neredeyse beyazlıkta dondurma gerçek ve sadece Sahlep'ten yapılmış olamaz. Söyleyecek bir şey yok. Eğer abone değilseniz kanalımıza abone olmayı, dondurmayı yapıp da ya da videosunu da sevdiklerinizle paylaşmayı, bu dünyanın devam edebilmesi, bu memleketin güzelliklerini hep beraber burada paylaşabildiğimiz böyle hani mutlu ve gerçekten sadece mutlu olmak ve bir arada olmak için böyle kurduğumuz bu küçük dünyanın devam edebilmesinde katkınız olsun istiyorsanız hadi kanalımıza abone değilseniz abone olun. Bizden şimdilik bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Dondurmanın sizi böyle en son hücrenize kadar soğutmasına izin verin. Görüşürüz. Donarım ama. Donmaz, dur. Donduk mu? İlkinde donmuyoruz, abartma canım. Oo. Güzel. Refika, bu dondurma güzel ama benim Sahlep'im yok. Veya ben ballı yapmak istiyorum. Veya ben yoğurtlu dondurma yapmak istiyorum gibi şeyler söylüyorsanız bir video buraya koyuyorum, bir video da buraya koyuyorum. İkisini de daha evvelden yaptık. O videolara bakabilirsiniz. Kız çok uğraşmış. Madem biz de en azından kanalına abone olalım zaten diyorsanız onun için de buradan abone olabilirsiniz. Biz de çok mutlu oluruz. Aşağı şuradan.